Çinha eyaletinin Xining şehri 2. gününden herkese selamlar arkadaşlar. Gelugpa, Sarı Şapkalılar mezhebinin kurucusu olan Tsongkhapa'nın doğum yeri olan Tahir Tapınağı'na gidiyoruz. İyi seyirler dilerim. Eğer hatırlarsanız daha önceki Litang videomda Tsongkhapa'ya ait birçok farklı mimari eseri ve heykeli görmüştük. Hatta Litang Manastırı'nda Tsongkhapa'ya ait özel bir tapınak bile vardı. İçerisinde devasa heykeli vardı. Çok heyecanlıyım. Çünkü sadece bir tapınak değil. Gideceğimiz yer ayrıca bir okul. Eğitim verilen büyük bir tapınak kompleksi. İnternette araştırdığım kadarıyla 909 numaralı otobüse binmemiz gerekecek. 909. Ni hao. Parsı mı? Parsı hao. Bilet ücreti ise sadece 4 yuan. Şimdi otobüsten indim. Tahir Tapınağı'nın kapısına doğru yola çıktım. Ancak tapınağa uğramadan önce karnımı doyurup kahvaltı yapmak istiyorum. Buralar birazcık şehirden uzak. Yaklaşık 20-25 kilometre kadar uzaklıkta. Tapınağa doğru ilerlerken yol üstünde bakın böyle bir küçük kasap var. Kasap buradaki yak etlerini ve tavuk etlerini bu şekilde tüylerini yolup satıyorlar. Çok açıkta. Hatta eti burada kesiyor sanırım. Gördüğünüz yerde. Burada ise sanırım süt ya da yoğurt var. Bir süt ürünü ama hangisi olduğuna emin değilim. Bakın burada bir kasap daha var. Bunların hepsi yerel kasap. Havanın da soğuk olmasını fırsat biliyorlar ve soğuk havada etin bozulmayacağını bildikleri için bu şekilde asıyorlar. Hem eti kurutmuş oluyorlar hem de soğuk havada etleri muhafaza ediyorlar. Kendime bir şeyler alayım. Yoksa açlıktan öleceğim dostlar. Şimdi en sevdiğim bisküviler bunlar. Bakın incirlisi de varmış. İncir değil pardon, bu farklı bir adını unuttum. Çok lezzetli bir meyve. Burada bazı hamur işleri var. Yine buraya özgü birbirinden farklı ekmek çeşitleri. Burada katmere benzeyen bir tanesi var. 煎包子里面有什么肉？我的这儿啥啥都有，胡萝卜、地皮菜、韭菜、肉包、牛肉包啊，酸菜粉条、甘蓝粉条。可以看一下牛肉包吗？是这个。是这个牛肉包。对。听见的吗？是一天的。啊好。2个。2个。2 adet burada yak etinden yapılmış mantı alıyoruz. 它就是甜甜的吗？对，有甜的。这2个牛肉包4块8毛钱啊，4块8毛钱。4块8可以。还有一个那个甜的对. Bu gördüğünüz 4.75 yuan. Bu ise 1.95 2 yuan'e denk geldi. Bir tane kendimize güzel bir içecek alırsak görevimiz tamam. Çin'de en çok zorlandığım yerlerden birisi. Ne içeceğimi bilmiyorum. Bir tane Sprite alabilirim. Hava güneşli ama gerçekten çok soğuk. Ve söylediklerine göre yılın en soğuk zamanlarında gelmişim. Buraya oturacağım ve burada karnımı doyuracağım. Çünkü yol boyu hiç oturabileceğiniz bir yer yok.
Burada karnımızı doyuralım. Burası çok güzel bir cadde. Sağlı sollu. Tamamen yine Budist mimarisinde inşa edilmiş Budist renkleri, Budist motifleri, Tibet mimarisi, Tibet motifleriyle süslenmiş çok güzel bir cadde. Birazdan karnımı doyurduktan sonra yavaş yavaş inceleyeceğiz zaten. Karnımı doyurdum, çok mutluyum, çok keyifliyim. Şimdi bu cadde üzerinde yavaş yavaş tapınağa doğru ilerlemekteyiz ama yan tarafta dükkanların olduğunu görüyorum. Zaten bu dükkanların üzerine bakarsanız çok renkli motifler, ahşap oymalarını görebilirsiniz. Budizmle alakalı bu gibi heykeller, Tibet kültürüyle alakalı el sanatında yapılmış heykeller, hediyelik eşyalar, kıyafetler, bu gibi şeyler satılmakta. Bir Tibetli Budist ve bir Hui Müslümanı tartışıyorlar da bir anlaşmazlıkları var galiba. Aa, 谢谢，谢谢，谢谢，你两个爱是哪个？谢谢。再上两个，不然嘛这个一个40的，真的。我买了，我已经买了，再上两个，谢谢，给你两个15。谢谢，拍个照，谢谢，对吧？谢谢, 谢谢, 非常感谢. Tar Tapınağı'na gelmeyi başardık. 一个菜有福气那一个，谢谢, 他家买谢谢. 块钱那一个菜，不知道 Şimdi birazdan giriş yapacağız. 要吗？我不想要，我不想，谢谢. Giriş için bilet almamız gerekiyor. Şimdi giriş için bilet almaya geldim. İnternette 10 yuan olarak görünüyor. Bakalım. 你好，一个门票吧。对，谢谢. Ve biletimizi aldık. Sadece 10 yuan. Dışarıda çok fazla küçük seyyar satıcılar var, teyzeler var. Sürekli sizlere hediyelik eşya satmaya çalışıyorlar. Çok ısrar ediyorlar. Bakın. Burada ibadet eden Tibetli yerlileri görebilirsiniz. Burası buradaki en büyük tapınaklardan ve dini okullardan birisi. Bu şey,谢谢. 这一个几个导游，这个不然的话你一天大天都找不到呢。 Bakın. İbadetlerini gerçekleştirmek için ellerinde eldivenler, dizlerinde dizlikler ve burada yerliler bu şekilde ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Bizdeki secdeye eğilmek gibi benzese de direkt yüzüstü tüm vücuduyla yatmaktalar. Ve herhangi bir yöne doğru değil. Yön fark etmiyor. Bizdeki gibi kıble sistemi yok. Burada stupaları görebilirsiniz. Bu stupalar çok ünlü ve çok eski stupalar. Duyduğum kadarıyla 600 yıllık bir geçmişi var bu tapınağın. 650 yıldan fazla bir geçmişi var. Ve stupalar içerisinde Buda'nın enerjisini, Buda'nın gücünü ya da lamaların, Budizmle alakalı kişilerin enerjisinin, onlara ait eşyaların, onlara ait kutsal emanetlerin saklandığı bu küçük anıt yapılar. Tibet kültüründe bunlara stupa denilmekte.
Gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Burası çok büyük bir bölgeye yayılmış büyük bir tapınak kompleksi olmasından ötürü sürekli olarak sizlere rehber gerekip gerekmediğini soruyorlar. Bakın bu Tibet mimarisinde görmüş olduğumuz bu süslemeler pencerelerin üzerine tamamen zımbayla asılmaktalar. Tibet kültüründe çok sıklıkla gördüğümüz mimari detaylar. Burada çok güzel bir stupa yer almakta. Bu tapınağın ismi ise Uzun Yaşam Tapınağı. Uzun Yaşam Tapınağı bu kompleksin içindeki tapınaklardan sadece birisi. İçeriye girip çekim yapmaya çalışacağım. Ama sanıyorum ki içeride çekim yaptırmayacaklar bana. Burada ise dua çarkları. Dua çarklarını çevirerek ibadet gerçekleştiriyorlar. Daha önce birçok Budist tapınağında görmüştük. Özellikle Tibet Budizminde çok önemli objelerden birisi. Bu arada ayrıca bu tapınağın buradaki ismi Tar Tapınağı. Ancak bu tapınağın orijinal ismi Kumbum Tapınağı. Kumbum Tapınağı olarak geçiyor. Çince'de Tar Tapınağı olarak çevrilmiş. Burası 1379 yıllarında Ming Hanedanlığı döneminde inşa edilmiş çok ve çok önemli bir tapınak kompleksi. Tapınağın içerisinde küçük köpecikler de var. Gözü yok gibi. Ha var. Yani gözü yok diye korktum. Burası ise ilaç enstitüsü. Tarihi bir ilaç enstitüsü. Burada Tibetlilerin daha önce kendi Tibet tıbbında buldukları, geliştirdikleri ilaçlar bu merkezde bulunmuş. Bu merkezlerde keşfedilmiş. Buralarda Tibet tıbbındaki önemli tarihi yapılardan birisi olduğunu söylemeliyim. Tapınağın duvarlarında bu görmüş olduğunuz resimlerin hepsi keşişler tarafından birebir elleriyle yapılmış özel çizimler. Boyaların hepsi tamamen mineral boyalardan oluşturulmuş, bitki bazlı boyalardan ya da mineral boyalardan oluşturulmuş boyalar ve Tibet tapınaklarında, Tibet geleneklerinde çok önemli bir yere sahip bir salon var. İnsanların toplanma alanları buralar. Burada keşişler bir araya gelerek oturup ibadet ediyorlar, ilahiler söylüyorlar. Burası ayrıca ilaçlarla alakalı bir bölüm olduğu için Tibet tıbbıyla alakalı ilaç eğitimleri hem de araştırılmaları yapılıyor. Tabii ki doğal ilaçlar kullanılıyor. Bunlar kaydediliyor. Ve bunların insanlar üzerinde etkilerini inceliyorlar. Burası bir yarı tapınak, bir yarı ilaç merkezi diye düşünebilirsiniz. Bunlar dua çarkları. İnsanlar bu şekilde minderlerin üstünde yine ibadetlerini gerçekleştiriyorlar.
Kadın erkek karışık. Burada yaklaşık 800 keşiş olduğu söyleniliyor. Kadın erkek karışık 800 keşiş ve 10 tane de lama yaşamakta bu tapınak kompleksinde. Havada da bir helikopter uçuyor ama sanırım bu bölgenin videosunu falan çekiyorlar. Ya da bu bölgeyi yukarıdan inceliyorlar, bilemiyorum. Bakın. Bu dua çarklarının içerisinde, her birisinin içerisinde farklı dualar, farklı mantralar ve farklı semboller, tılsımlar yer almakta. Bu yüzden çevirdikleri her bir dua çarkının anlamı ve duanın türü çarka göre ve çarkın bulunduğu tapınağa göre değişiyor. Örneğin burası sağlıkla alakalı bir tapınaksa bunların içerisinde sağlık ve uzun yaşamla alakalı dualar, tılsımlar ve üzerinde farklı mantralar yer alıyor. Bakın burası insanların toplandığı avlulardan sadece birisi. Size Sarı Şapkalılar mezhebinden bahsetmiştim. Burada Sarı Şapkalılar mezhebinin giyindiği kıyafetler ve şapkalarını görebilirsiniz. Şapkaları bu şekilde altın sarısı renkte, üzeri tüylü bir biçimde ve gerçekten çok karakteristik bir yapısı var. Özellikle insanlar özel festivallerde, ibadetlerinde, önemli günlerde tıpkı bayramlık kıyafet giyer gibi bunları giyiyorlar ve bunlarla ibadet ediyorlar. Bu Sarı Şapkalılar mezhebinin kurucusu olan Tsongkhapa işte tam burada doğmuştur. Bakın bu tapınak kompleksinin içerisinde sadece tapınaklar ve sadece dini okullar yer almıyor. Aynı zamanda buradaki yerel yaşayan keşişlerin, lamaların yaşadıkları buralarda evleri de yer almakta. Bu arkamda görmüş olduğunuz yapıların içerisinde yaşamaktalar. Hem burada dini eğitimlerini alan insanlar yer almakta hem de keşişler yaşamakta ve ayrıca burada reenkarnasyona uğramış 10 tane de lama bulunmakta. Ve Tibet mimarisi sadece sadece dini eğitimle alakalı değil, aynı zamanda sanata da çok odaklanmış durumda. Arkamda görmüş olduğunuz bu yapı tamamıyla tereyağından oluşturulmuş olan yüzlerce heykeli barındıran çok önemli ve çok büyük bir yapı. Bu tereyağından yapılan heykelleri daha önce Lithang Manastırı'nda görmüştük. Burada ise bir başka örnekleriyle karşılaşacağız. Gerçekten bu açıdan da çok derin ve çok renkli bir kültüre sahipler. Arkamda bakın küçük bir Tibetli.
Binanın mimarisi gerçekten çok ve çok güzel. Ahşaptan yapılmış kırmızı ve altın yaldızlı desenleri var. Tamamen Tibetlilerin kültürünü yansıtan renklerin bir cümbüşü bu bina. Şimdi birazdan içerisine giriş yapacağız. İçeride çok ilginç bir koku var. Tereyağların biraz peynirimsi bir kokusu var şu anda. Bu gördüğünüz bütün heykeller, bütün 3 boyutlu figürler, bunların hepsi tereyağından yapılmış olan heykeller. Burada ise Tibetli rahiplerin, keşişlerin nasıl bu heykelleri yaptığını görebilirsiniz. Burada yapılmış heykellerin fotoğrafları var. Bu heykeller çok uzun bir süre içinde yapılıyor. Ve genellikle bu coğrafya çok soğuk olduğu için çabucak bozulmuyorlar. Ancak içeride gerçekten çok ekşi bir koku vardı. Çok önemli ve çok değerli bir yapının içerisinde çok değerli eserlerden birisiydi. Tereyağı heykelleri Tibet kültüründeki vazgeçilmez ve çok önemli kültürel detaylardan birisi. Şimdi burada bütün rahipler, bütün keşişler buradaki büyük tapınağa geldiler. Bu büyük tapınakta hep birlikte dualar okunacak ve ibadetlerini edecekler. Ben de sizlere kısaca göstermeye çalışacağım. İşte burası bu bölgedeki en büyük ve en önemli tapınaklardan birisi. Arkamda görmüş olduğunuz keşişlerin hepsi sarı şapkalılar mezhebi yani Gelugpa mezhebine sahip olan, Gelugpa mezhebine mensup olan kişiler ve birazdan burada büyük bir dua seremonisi gerçekleştirecekler, ibadetlerini gerçekleştirecekler ve bu tapınak bu bölgede yer alan en büyük tapınak olduğunu da söylemem lazım.
Dikkatimi çeken çok önemli bir nokta oldu. Şu anda arkamda ibadet gerçekleştiren burada yüzlerce keşiş var. Ancak bu keşişlerin arasında hiç ve hiç kadın keşiş bulunmamakta. Sizlere buradan Tripitaka Sarayı'ndan, Tripitaka Tapınağı'ndan bolca selamlar. Yavaş yavaş videoyu kapatacağız. Gerçekten çok önemli yerleri ziyaret ettik. Çok güzel yerleri gördük. Tibet Budizmi gördüğünüz şekilde çok inanılmaz ve gizemli dinlerden birisi. Özellikle tapınaklarının içleri kasvetli, kültürleri, insanların kıyafetleri, heykeller, bütün hepsi çok kasvetli. Sarı şapkalı mezhebine sahip, Gelugpa mezhebine sahip kişilerin kırmızı pelerinli, sapsarı, tüylü, ilginç ve karakteristik şapkaları oluşu. Her bir detayıyla gerçekten Tibet kültürü benim kalbimde gerçekten en gizemli kültürlerden birisi olarak hala yatmakta. Başından sonuna kadar bu büyük tapınak kompleksini yürüdüm, gezmeye çalıştım, sizlere de göstermeye çalıştım. Bugün benim için çok güzel ve çok verimli bir gündü. Çok güzel çekimler yaptık ve en önemlisi Sarı Şapkalılar mezhebine mensup kişilerin ibadetlerini nasıl gerçekleştirdiklerini gördük. Çinha eyaletinin Xining şehrine 25 kilometre uzaklıkta olan bu inanılmaz tapınak kompleksi gerçekten çok ilham verici, çok güzel detaylara sahip. Sadece ibadetle değil, aynı zamanda sanat ve tıpta da burada, bu merkezde çok büyük işler yaptıklarını gördük. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın. Bay bay.